Herkese merhaba. Şok dalgası tedavisinden bahsedeceğim bugün. Ürolojide şok dalgası tedavisi sertleşme sorunu için uzun zamandan beri uygulanmakta. Sadece sertleşme sorunu için değil, aynı zamanda kronik prostatit ve idrar kaçırma, ağrılı mesane gibi durumlarda da uygulanmakta şok dalgası tedavisi. Diğer branşlarda da uygulandığını görüyoruz şok dalgası tedavisinin. Şok dalgası tedavisi peki dokuda ne gibi değişiklikler kazandırıyor? Ne faydası var? Ne yapıyor? Dokuda kılcal damarların gelişmesine ve dokunun kanlanmasını arttırdığı için sertleşme sorununa iyi geliyor. Bizim de bu yüzden sertleşme sorununun tedavisinde uyguladığımız tedavilerden birisi. Yani bir sertleşme sorunu nedeniyle kliniğimize gelen bir hastaya sadece şok dalgası tedavisi uygulayıp gönderemiyoruz. Birçok tedavi modalitesi var ve bunları biz uyguluyoruz. Neler bunlar? Mesela vitamin eksiklikleri, çift arasındaki ilişkinin tekrar değerlendirilmesi, yapılandırılması, hastada testosteron eksikliği varsa testosteronun düzeltilmesi, aynı zamanda gerekirse botoks tedavisi ya da diğer hücresel tedaviler dediğimiz işte PRP ve kök hücre tedavileri de kombine bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Şok dalgası tedavisinde kafa karışıklığı yaratan bazı durumlar var. Nedir? Kaç defa yapılması lazım? Ne sıklıkla yapılması lazım? Ya da hangi cihaz tercih edilmesi lazım gibi sorular var. Arkadaşlar şu anda şok dalgası tedavisinde iki farklı cihaz var. Bir tanesi fokus tarzında dalga üreten, yani bir nokta odaklı dalga üreten, bir de radyal dediğimiz önden arkaya dalga üreten cihazlar var. Bu cihazların arasında yapılmış birkaç tane çalışma var ama kanıt derecesi oldukça düşük. Bu cihazların hemen hemen etkinlikleri birbirine eşit diyebiliriz. Şok dalgası teknolojisi çok eski bir teknoloji arkadaşlar. Yaklaşık 40 yıldan beri dünyada uygulanan bir teknoloji. Hali hazırda zaten biz bunu yaklaşık 30-40 yıldan beri böbrek taşlarını kırmak için kullanıyoruz şok dalgası tedavisini. Yani teknolojide bir değişiklik yok aslında. Penise yaptığımız cihazlar bu böbrek taşı kırmak için kullandığımız cihazların birazcık daha küçüğü diyebiliriz. Sonuçta mantık aynı. Şok dalgası üretiliyor ve şok dalgasıyla dokuda bir travma meydana getiriliyor. O travma sonrasında doku kendini iyileştirmek için bazı oraya hormonlar, bazı medyatörler gönderiyor ve doku kendini iyileştirmek için orayı kanlandırmaya çalışıyor. Aslında olay bundan ibaret. Ve başarı oranı nasıl? Hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi. Ben bu tedavi yaptırdığım zaman para vereceğim, vakit harcayacağım. Nasıl bir sonuç alacağım? Arkadaşlar, hastaların aldığı sonuçlar genellikle yüz güldürücü olduğunu söylemek gerekiyor. Hastaların aldıkları sonuçlar diğer tedavilerle birleştirildiği zaman hastanın sertleşme durumunun miktarına bağlı olarak, derecesine bağlı olarak hafif ve orta derecede olan hastalar oldukça iyi sonuç alırken ileri derecede sertleşme problemi olan hastalar bir miktar daha düşük sonuç alıyorlar diyebiliriz. Çok ileri derecede sertleşme sorunu olan bir hastada tabii ki cevap alma olasılığımız oldukça düşük olurken hafif ve orta derecedeki hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz şok dalgası tedavisinde. Genel olarak şok dalgası tedavisinde dediğim gibi cihaz farklılıklarının bir anlamı yok. Herhangi bir cihaz kullanılabilir. Mutlaka ve mutlaka diğer tedavi modaliteleriyle beraber, yani ilaç tedavisi, hormon tedavisi ya da çift ilişkisinin yapılandırılması, tekrar çerçevelenmesi gibi tedavilerle beraber yapılması gerekiyor mutlaka. Onun dışında şok dalgası tedavisi şu anda tedavi rehberlerinde ve klinik birçok bilimsel yayınla kanıtlanmış olumlu etkisi olduğunu söylemek lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.